Sevgili dostlar, öncelikle hoş geldiniz. Efendim ben Tugay. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Ubisoft'un The Division Resurgence oyunu sonunda çıktı. Birazcık oyundan bahsetmek istiyorum sizlere arka planda indiriyorken. Yine New York City'de başlıyoruz. Biraz özet geçeyim. Bir virüs salgını sonrası çökmüş bir dünyada sen toplumu kurtarmakla görevli elit bir Division ajanısın. Görevin sokakları çetelerden temizlemek, kaynak toplamak ve düzeni geri getirmek üzerine kurulu. Şimdi oynanış dinamikleri ve pay to win'den birazcık ufaktan bahsedeyim. Yine devasa loot sistemi var. Öldürdüğün düşmanlardan silah, zırh, modifiye parçaları düşüyor. Karakterini sürekli güçlendirebiliyorsun. Yani bu ne demek? Oyun içerisinde upgrade sistemleri var, modification sistemleri var. Yani modification dediğimiz aparat takma sistemi var, bir de level yükseltme sistemi var. İkisi birbirinden farklı. Ayrıca yine mobil versiyonda da Dark Zone PvP dediğimiz harita karanlık bölgeye entegre edilmiş. Pay to win kısmına gelecek olursak, evet, en can alıcı nokta yine hikayeyi oynayacaksanız. Eğer sadece ben haritada gezip görev yapayım diyorsan rahatlıkla bütün bölümleri hiç para yatırmadan ilerleyip geçersin. Fakat Dark Zone bölümü işte burası, şöyle söyleyebilirim. Parayla alınan paketlerden çıkan materyallerle silahlarınızı çok daha hızlı upgrade edebiliyorsunuz. Burada PvP olduğu için Dark Zone'da biraz ağzınızı burnunuzu kırabilirler. Bununla ilgili bilginiz olsun. Çünkü silahların üzerine takılan eklenti, yani modifikasyon parçaların nadir olanları parayla alınan kutulardan daha kolay düşüyor. Bunu da ben sana bilgi olarak vermiş olayım. Kimse sana yine söylemez Türkiye'de ama bu kardeşin seni bilgilendirir. Bir de oyunda başlayalım. Türkçe dil desteğini de kaldırmışlar. Yani şu an yumruk atasım var Ubisoft'ta buradan ama niye o Türkçe dil desteğini kaldırmışlar? Buna da bir anlam veremedim. Şimdi Ubisoft Connect'e girelim, o tarafları ben keserim. Evet sevgili dost, ben bir giriş yaptım. O tarafları keselim. EU seçiyoruz. Yine de bakalım bir Settings, Language. Evet abi, Türkçeyi kaldırmışlar. Ya yazıklar olsun ya. O kadar insanlar heves etti. Bizler heves ettik. Yani bu yaptığınız oldu mu ya? Arka planda oyunu indirsin o zaman. Biz bir başlayalım. Bir tutorial ekranı olacaktır. Beta'da da oynuyorduk çünkü tutorial ekranı. Yani bu konuya hiçbir şey demiyorum. Türkçe dil desteğini kaldırmanın hiçbir mantığı yoktu. Ara sahneleri geçelim. Yazık ettiniz güzelim oyuna. Bizim çocuklar o kadar heyecanla bekliyordu ki. Ayrıca oyunda yani giren insanların forumda yazdığı şeyler var. O kadar beta testi yaptınız. Oyunu o kadar yıldır bekliyoruz. Ya bu kadar 30 FPS'te nasıl çalışabiliyor bu oyun? Ben bunu anlayamıyorum. Yani 50 tane cihaz, adamın elinde amiral gemisi var. Yani Snapdragon işte 8.5 genler, 8.5 gen işlemcilerde bile ya nasıl 30 FPS çalıştırabilirsin sen bu oyunu, işte medium grafik detaylarında falan. Ben buna hayret ediyorum abi. Bilmiyorum, çoğu cihazda da 30 FPS çalışacak. Ya yazıklar olsun, kaç yıl oldu yani. En kötü 4 yılı var şu oyunu. Kapattınız, projeyi iptal ettiniz. Bilemiyorum yani. Artık gına geldi. Bütün firmalar aynı şekilde çalışıyor. Yani nasıl işine gelirse, nasıl para toplayabileceği bir sistem varsa onu kurmuş abi. Ajanslar gene aynı şekilde. Oyun oynayan YouTuber'lar aynı şekilde. Firmaya kesinlikle bir eleştiri yok. Söylem yok. Kendi dil desteğini savunma yok. Yani bilmiyorum abi. Kötü buluyorum ben bunları. Benim fikrimce berbat ötesi. Yani halen optimizasyon sorunları olamaz abi. 3 tane 4 tane test yaptın. O kadar yıldır bekliyoruz. Bu inanılmaz bir olay. Tamam, target pratikleri geldi. Bunlar basic tutorial kankam. Türkçe dil desteği halen yok. Sesler güzel. Dediğim gibi oynanış çok basit ve çok rahat. İster nişan al, ateş et, ister kendin oyna. HUD ayarlarını tabii şu an yapamayız. Çok zaman alır yani HUD ayarlarını yapmak, onu yapmak, bunu yapmak. Yine buradaki basic tutorial oynayalım. Bundan sonra buraya geçelim istersen. Çünkü bunda 3-4 tane karakter vardı özel yetenekleri olan. Seçiyorduk. Hatta healer falan da var diye biliyorum. İkinci silahımız. Oo. Evet, oynanış çok rahat ve çok güzel, çok basit. Hiç kesinlikle zorlamaz. Ama onun dışında grafiksel detaylar olarak bomba atabiliyoruz. İstediğimiz gibi şekil verebiliyoruz böyle. Sevgili dost, bak şöyle duvara doğru bak. Yere doğru yuvarlak bir alan çıkıyor. Nerede patlayacağını sen seçebiliyorsun. Bu şekilde atıyorsun sevgili dostum. Ama önüne denk getiremedik demek ki. Şu şekilde turuncu bölgeye gelirse, yani nereye hedef alırsan bu şekilde patlatabiliyorsun. Onun dışında cover alma mekanikleri var. Ondan bahsedecektir. Şimdiki geldi. İstersen buraları geçelim mi? Geçmeyelim ya. Uzun bir video olabilir. Onunla ilgili haberin olsun. Cover taktikleri geldi. Ya otomatik cover alıyor. Önünüzde ne varsa, araba, kamyon, ona benzer bu şekilde
Her ne varsa bastığınız zaman otomatik, ben hiçbir şey yapmıyorum. Tuşa bastığınız anda bak onu gösterdiği tuşa cover alıp gidiyor, zıplıyor, hopluyor. Sen bir şey yapmıyorsun. Otomatik kendisi cover alıyor kanka. Targetlar geldi. Zaten öğreticideyiz. Klasik. Ya maksat video çekiyoruz, oynayalım yani. Moralim çok bozuk. İnan ki çok bozuk. Yani Türkçe dil desteğinin şu oyundan kaldırılması, halen optimizasyon sıkıntılarının olması berbat bir olay. Bak samimi söylüyorum. Bir cover daha aldık. Evet. Tamam, bunun mermisi bittiğinde artık biz de bunu delebiliriz. Çok sekiyor ya, bilemedim, biraz çok sekiyor gibime geldi. Onun dışında yine senin fikirlerini almak isterim. Sen ne diyorsun, ne yapıyorsun, oyun oynadın mı, fikirlerin nedir? Bir yaz bakalım, bir fikir alışverişi yapalım hem. Benim de bir fikrim olsun. Sizler neler yaptınız mesela, merak ettim ben yani şu anda. Bu da bu kadardı. Bundan sonra büyük bir ihtimalle geriye doğru geldiğinde cover almadan çıkıyorsunuz sevgili dost. Burayı gösteriyor zaten. Gidelim bakalım burada ne varmış. Yumruk. Bayıltalım. Ta yakın saldırı da var. Onları da görmüş olduk. Onun dışında son bir tutorial kaldı. Orada da karakter seçme ekranı var. 4 tane karakterden bir tanesini seçebiliyorsunuz sevgili dostlar. Çünkü bu oyunda multiplayer oynuyorsunuz. Şimdi multiplayer oynadığınız için yani online'da girebiliyorsunuz insanlara haritanın üzerinde. Cover alalım önce. Geldi karakter ekranı. Şimdi her birinin özellikleri farklı ama kısaca bahsedeyim. Yani tank var. Onun dışında medikalci vardı sanırım. Healer gibi bir şeydi. Vanguard vardı. Bu bir de defans karakteri var yani, ona benzer. Diğerini bilmiyorum, mesela şunu bilmiyorum. Ama ben Vanguard seviyorum. Çünkü Vanguard'ı beta'da da oynadım. Yerleri gösterebiliyor Vanguard. Onu söyleyeyim sizlere sevgili dostlar. Diğer özelliklerini tam hatırlamıyorum. Bu şekilde yerlerini açığa çıkarabiliyorduk. Onlar kör mü ediyordu, ne yapıyordu radara bastığımız zaman? Böyle bir şey yapıyordu sanırım. Bunları seni göremiyorlardı. Öyle biliyorum. Bir de ulti yeteneğinde bunun ultisine bastığın zaman bütün herkesi ateş ettiğinde bütün herkese değiyor mermileri. Onu söyleyeyim. Bak şu anda geldi. Buna bastığınızda bütün herkese otomatik mermileri değiyor sıktığınız anda. Bak etrafında yuvarlak belirdi. Onun için ben Vanguard diyorum. Yani Vanguard alayım. Vanguard oynayalım. Diğerlerine de siz bakarsınız. Türkçe dil desteği olsaydı hepsine de bakardık, incelerdik ama Final desteği şu an. Şöyle bir ultimizi de basmış olduk. Bomba da atabiliyoruz yine aynı şekilde. Mermiyi değiştirmemişiz ki. Aa, kaç. Oradan yiyorduk bak az daha. Abi ben bunları niye öldüremiyorum? Ben anlamadım ki. İlla yaklaşmam mı lazım böyle? Böyle uzaktan da öldürebiliyorduk normalde bunları. Evet, bitti galiba tutorial'ımız. Evet sevgili dost. Bu kadardı tutorial. Alalım bence Vanguard'ı. Vanguard oynayalım. Bir tur daha oynayalım, ondan sonra bitirelim. Ya 2 3 4 5 çıkar mı seri olarak bilmiyorum. Fikirlerini yaz eğer beğendiysen. Türkçe dil desteği olmadığı için bence çıkmasın diyorum ben ya. Türkçeyi de kaldırmışlar yani. Niye 2 3'ü 4'ü oynayıp ne yapacağız ki? Ama yeni bir mobil oyun olduğu için de kanalımızda kendisine bir yer bulabildi. Karakterimizi oluşturalım. Tabii ki de Woman. Şöyle olabilir. Güzel oldu. Buraları çok hiç kurcalamayacağım. Kıyafetimizi ayarlayalım. Şöyle olabilir. İçerisi böyle olsun. Koyu olsun bence. Şunlara bakalım. Şu güzel oldu. Ayakkabı olarak da şöyle olabilir. Tamam diyelim. İsim mi? Buraları geçelim. Hagi yazdık. Alırsa aldı sanırım ki. Evet, buraları yine geçiyorum sevgili dost. Bir tur oynayalım, bitirelim bence. Çok da uzun olmasın. Zaten şu an 10 dakika oldu. Bunu da oynarsak 15-20 dakika olur. Bölüm bölüm ayırır mıyım? Büyük bir ihtimalle ayırırım sevgili dost. Oy, başladık mı? Cover alalım o zaman. Ha, ilerideymiş daha. Ben kim? Cover alma. Gidelim.
Geldi mi? Yaratıklar geldi. Şuraya cover alabiliriz. Evet geldiler bak. Burası yine öğretici gibi bir şey ama bence bana soruyorsan. Evet. Bak onları kör ediyor. Görüyor musun bizim şey? Yani radar. Nice. Başka var mı? Gidelim. Çok güzel ama oynaması ya. Çok zevkli. Mobilde böyle bir oyun yok kankim yani maalesef. Burada büyük bir ihtimalle loot mekaniklerini falan da görürüz gibi mi geliyor. Çok uzaktan biraz da değmeme ihtimali oluyor ya. Şöyle bir geldik. Bir mermi değiştirelim. Nice. Bak şu onları kör ediyor büyük bir ihtimalle. Mermi değiştirelim de. Bunları patlatabiliyorduk ya. Evet bunları patlatabiliyorduk. Hadi bakalım. Ama oynaması dediğim gibi çok eğlenceli, çok rahat, çok basit. Kesinlikle yormayacak derecede istediğiniz gibi cover da alabiliyorsunuz bu şekilde. Bunun da icabına baktık. Böyle bir bakabiliriz. Şuraya bir cover alabilir miyiz ya? Şuraya niye almıyorsun abi? Nice. Devam. Ölmüyorlar ya. Bunlar niye ölmüyor ben de anlamıyorum. Bunların ikisini öldürmüş olduk. Bir tanesi burada. Son olarak bunu da icabına bakmış olduk. Bu ne? Bunu alabiliyor muyuz? Bilmiyorum. Aa loot düştü bak. Bunlar da loot kankam. Alabiliyorsun bu şekilde. Bak çanta düştü. Çantayı falan almış olduk. Şuralardan şöyle kutular oluyor tamam mı? Bu kutularda da mermiler falan oluyor. Onları bulursam sana göstereyim diyeceğim de. Şurada ne var? Bakayım bir. Yok buralar cover alma. Varsa sana göstereyim diyecektim. Bak mesela bunda da loot düşmüş galiba. Yok mermileri düşmüş kanka bunların. Mermilerini alabiliyorsun. O şeyleri bulursam sana göstereceğim. Buraları geçelim yine. Çok uzun olmasın diye. Kutuyu göremedim ama sana göstermek istiyordum. Devam. Oynayalım. Senin de fikirlerini almak isterim dediğim gibi. Onun dışında pek de bir şey söyleyemiyorum. Evet burası. Şuraya gitsek. Şöyle. Bastım. Nice. Başladık yine. Aksiyon başladı. Şöyle bir cover aldık mı şuraya da. Bravo. Devam. Yine bak mermileri falan bunların düştü kankam. Böyle mermilerin lootlarını alabiliyoruz. Onun dışında bakayım bir halen göremedim kutuyu. Kutuyu göstereceğim de sana. Göremiyorum. Sensim de çok hızlı şu an bir de. Burada olmayabilir. Ay çok zıpladık. Şöyle bir cover alalım. Bak şimdi burada ultimizi atsak mı bilmiyorum ki. Atalım hadi. Otomatik sıkıyor ya bir de. Ha şu. Şöyle geldik. Ya 2 saat mermi değiştirmiyorsun ama ya. Şöyle bir medikale ihtiyacımız var da arkamızdan bir yerden sıkıyor bro. Buraya kadar gelmiş adam. Ha şu. Bak burada yine loot'u düştü adamın. Silah düştü bak. Görüyor musun? Bir tane daha silah düştü adamdan. Böyle lootlar da düşebiliyor. Evet bak burası bak. Bundan da mermilerini falan her şeyini alabiliyorsun bak. Şu an mermilerimizi fullliyoruz. Ya hiç oynamadıysan mermileri aldık. Power alalım. Bir tane bomba. Bak kör oldular görüyor musun? Şöyle biz de şuraya doğru gidebiliriz. Nice. İşte cover pozisyonlarımızı değiştireceğiz yani. Şöyle bir tane de bunu attık. 2'ye geçebiliriz. Diğer silahımıza. Bunların da icabına bakmış olduk. Var mı daha? Yo aa. Hemen çıktık ya. Şöyle cover alalım o zaman. Nice. Bastım yine OT'yi. Bravo. Bunların da icabına bakmış olduk bro.
İşte böyle. Güzel değil mi? Bence çok eğlenceli yani. Müthiş oyun. Burada da ufaktan bir boss belki olabilir. Okey, bir cover aldık yine. Şöyle attık. Bombayı bak şu şekilde fırlatabiliyorsun. Bak benim bombayı öldü, gördün mü? Lan kim? Bravo, kim var başka? Şöyle şu tarafa doğru biz cover alalım. Evet. Nice. Evet, geliyor. Boss geliyor galiba. Geldi. Ama kırmızı olanlar önce o zaman patlatacağız. Evet, kırmızı olanlar. Buraya bir cover alalım ya, ileriye doğru. Adam da var bir de. Önce şunları öldürmemiz lazım bana soruyorsan. Evet. Çünkü orada mini bir boss var. Bir daha yaklaşabiliriz ya. Ne bitmez mermin varmış abi senin. Evet, şunları patlatmamız lazım. Şu iki bir tane kaldı. Nice. Çıktı açığa. İndir bunu. Abi mermiyi değiştirir misin lütfen? Bravo. Oldu Burucum. Loot düşürdü bak yine. Çok eğlenceliydi. Yeni bir tane silah geldi. Sniper geldi. Envanter açıldı. Evet, yeni bir tane silah geldi. Sniper geldi sevgili dost. Sniper'ımızı da almış olduk. Bir bakalım mı ona da? İster misin? Gerçi bölüm bitti. 17 dakika oldu ama normal. Yani ben sana gerekli bilgileri de verdiğimi düşünüyorum. Çok da güzel gameplay yaptık. Görevi de çıktık bak. Dünyamıza geldik. Her yer açıldı bak. Mission'ler falan, görevler falan her yer açıldı. Event ekranları açıldı. Her şey geldi. Allah, çok da buralara bakmayı düşünmüyorum aslında. Böyle bölüm bölüm oynadığınızda ödüller veriyor. Şeylere bakalım. Silah yükseltme ekranlarına falan bakalım istersen. Bunlar 8 gün girersen alacağın ödüller mi? Evet bak, şu şekilde modification parçaları var ama kutulardan çok çabuk alınıyor. Çantamız bu şekildeymiş. Evet, ekipman kısımları, mod kısımları varmış bu şekilde. Toplaman gerekiyor. İtemler var. Yine toplayıcılık yaparak bir şeyler de üretebiliyorduk diye biliyorum. Mail bu ön kayıt ödülleri ama gidip başka yerden alınıyor. İleriden alınıyor. Ona bakmayalım şu an. Git diyor çünkü orada baktığın zaman. Ne açık? Karakter bölümümüz açık. Bu şekilde kendiniz yaptığınız her şeyi görüyorsunuz galiba. Weapon kısımları bakın burada. Hepsi kapalı zaten, görebiliyorsunuz. Fareler burada. Hepsi var. Bunları tabii şöyle kankam, baktığın zaman bu şekilde yükseltme parçaları var. Ayrıca modification parçaları takıyorsunuz ama onu nasıl gösterebilirim sizlere, onu bilmiyorum. Bunlar da ekipmanlar. İşte çantalar var, eldivenler falan. Hepsinin özellikleri farklı. Siz bakarsınız. Diğeri kalan her yer kapalı. Arkadaşlar, event kısımları var. Başka da bir şey yok sevgili dostlar. Şimdilik gösterebileceğim bu kadar. Çok uzun oldu zaten. Bir tur oynadık ama isterseniz 2-3-4 gidebiliriz ama Türkçe dil desteği olmadığı için ben pek gitmek istemiyorum. Buraya kadar da izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın abi. Bir sonraki yeni mobil oyunlarda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.